fasulye yapıyoruz sizlerle. Bir adet soğanımız var ve bir miktarda kuru fasulyemiz var. Bir gece öncesinden suya koyup fitik asit açısından arındırmak istedik. Bunu yaklaşık ben koyalı 21 saat oldu. Gördüğünüz gibi fasulyelerim oldukça suda kabardı, irileşti. Şu sarımtırak bir su saldı. Şimdi bunu süzüp bir yıkayıp hafif bir taşım kaynatıp gazını da çıkartacağım. Sonra da işleme alacağız. Bir gece öncesinden suda beklettiğim fasulyelerimi şu şekilde yıkadım, süzdüm. Üzerine bir miktar sıcak su döküp bir taşım kaynatıyorum. Bu arada ben de kuru soğanımı hazırlıyorum. Hemen şöyle elimde ben pratik bir şekilde doğruyorum. Belki annelerinizden bu şekilde doğramayı bilen vardır. Şöyle bir soğanı hazır ediyorum bu arada. Ben soğanımı doğrarken görüyorsunuz nasıl üzerinde köpükler oluştu. Bir taşım kaynadı kuru fasulyem. 5-10 dakika bile sürmedi şu aşaması. Şimdi bunun suyunu hemen süzüyorum. Bir kaba alıyorum süzdüklerimi. Tenceremi bir durlatıp gene aynı tenceremde işleme devam ediyorum. Kuru fasulyemi süzdüm. Tenceremi durladım. Doğramış olduğum soğanlarımı alıyorum. Yapacağınız kuru fasulyeye göre, miktara göre yağını koyuyoruz. Biraz bu tür ürünlerde, yemeklerde zeytinyağını bol kullanabilirsiniz. Şöyle 3 kaşık zeytinyağı ilave ettim. Şimdi bir soğanımı çok hafif kavurtacağım. Üzerine salçamı, suyunu vereceğim. Fasulyelerimi koyup düdüklünün kapağını kapatacağız. Bu kadar basit. Şöyle soğanımı bir tık kavutturdum. Çok fazla da kavurmanıza gerek yok. Çünkü kuru fasulyelerle birlikte o pişecek. Bir yemek kaşığı salçamı koydum. Benim biraz çok olduğu için 1,5 yemek kaşığı kadar ilave ediyorum. Onu da şöyle bir kavutturuyorum. Evet, şöyle salçamla bir kavruldu hemen hızlıca. Tuzumu atıyorum. Kuru fasulyemi de döküyorum. Süzdüğüm. Bir karıştırıyorum hemen hızlıca. Hiç kavutturmadan. Sadece salçası her yerine bir gelsin diye. Süzdüğüm kuru fasulye suyundan yaklaşık 1 su bardağı kadar ekliyorum. Üzerine de kaynamış normal çeşme suyu ilave ediyorum ya da yemeklik içme suyu olabilir. Şöyle göz kararı, bu zaten bir gece öncesinde ıslatılmış bir fasulye olduğu için bu yeteri kadar suyunu çekti ve kabardı. O yüzden çok su ilave etmenize gerek yok. Bu çok su çekmeyecektir artık pişme esnasında. Ama siz daha sulu bir kuru fasulye seviyorsanız şöyle 1-1,5 parmak kadar üstüne çıkacak kadar su ilave edebilirsiniz. Düdüklünüzün tabii ne kadar su çektiği de önemli. Benimki çok çekmediği için çok fazla eklemiyorum suyunu. Şöyle 1 santim, 1,5 santim kadar su var fasulyemin üstünde. Şöyle bir daha bir karıştırıyorum. Temiz bir peçete yardımıyla etrafını alıyorum. Aynı tencerede çalıştığım için bu benim düdüklü tencerem. Bir tane kabarmamış fasulyem var. Bakın ne kadar minik kalmış. Bu pişmeyecektir muhtemelen. Bunu alıp ayırabilirsiniz. Düdüklünün kapağını artık kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Buharı çıktıktan sonra yaklaşık, yani düdüğü ötmeye başladıktan sonra bir
20 dakika kadar pişireceğim. Düdüklümün buharı çıkmaya başladı. Hemen onu buharını, kapağını, düdüğünü kapatıp altını kısıyorum ve şu andan itibaren süre tutmaya başlıyorum. Yaklaşık bir 20 dakika bu şekilde pişireceğim. Evet, 25 dakika kadar ocağımda düdüklüde pişirdim. Şimdi düdüklünün kendi buharıyla da bir 5-10 dakika ilk buharında pişmesini bekliyorum. Sonra yavaş yavaş kapağını açıp buharı saldıktan sonra kapağını açacağım. Evet, bir yarım saat kadar düdüklü tenceremin havasını, buharını içinde çekmesini bekledim. Evet, buharı gitmiş. Şimdi açabiliriz tenceremizi. Görüyorsunuz. Arkadaşlar, kuru fasulyemi de bir görün. Görüyor musunuz? Hiç öyle ayrı ayrı yok haşlayayım, hepsini bir tencerede, yok yağını, soğanını, salçasını kavurup üstüne katıklayayım. Yok öyle bir dünya. Öyle bir zaman yok. Öyle bir vaktimiz yok hayatta artık. Her şeyin en pratiğini, en hızlısını ama en lezzetlisini de, en tasarruflusunu da yapmak durumundayız. Çağ bize bunu gerektiriyor. Böyle çok dağılmasını istemiyorsanız fasulye, biz biraz iyi pişmiş sevdiğimiz için, hermelenmesini istediğim için bu şekilde yapıyorum. Siz daha az pişirip, mesela ben 25 dakika kadar tuttum, 20 dakika tutabilirsiniz. Zaten bir de düdüklünün içerisinde pişeceğini hesap edebilirsiniz. Şimdi tabağa alalım. Şöyle mayalanmış yemeğimiz çok güzel. Ama daha taneli isterim diyorsanız biraz daha az pişirebilirsiniz. Şöyle afiyet olsun.